Şimdi şöyle başlayayım ben. Başladık. Hantavirüs bütün dünyada normalde görülen bir virüs idi. 1950'lerden Her beri zaman görülüyormuş. var. Türkiye'de de vardı. Yalnız bir sıkıntı var. Normalde hantavirüs nasıl oluyor? Hantavirüs kemirgenlerden bulaşır. Ne onlar? Fare, sıçan, hamster, sincap. Bu farelerin tükrüğünde var, idrarında var, dışkısında var. Amerika'da bu salgın nasıl oluyordu eskiden? Amerika'da bir kadın kileri süpürür. Kilere bizim fare dışkısını yapmıştır. Evet. Dışkı kurumuştur. Süpürürken de onu Solur. ne yapar? Solur. O nedenle Amerika'da şöyle derlerdi. Kilerde fare varsa önce ıslat. Neden? Kalkmasın diye. İki, kilerleri derlerdi. Normal elektrik süpürgesiyle süpürme. Neden? Çekiyorsun ya. Virüs arkadan elektrik süpürgesinin çıkıyor. Onun için dedik ıslak temizlik derlerdi. Bu kadın süpürdükten sonra ne olurdu? Tam 25-30 gün sonra ateşle başlar. Bulantı, kusma, sırt ağrısı, korkunç bir ateş ve sırt ağrısı. Buraları biraz Covid'e benziyor. Evet, benziyor. Asla faranjit, burun akıntısı yapmaz. Direkt öksürük yapar. Yani bir dakika ya, ben sırtım ağrıyordu, ateşim vardı, bacakları ağrır insanın. Hemen öksürük ikinci günde seni entübe eder. Öksürürken nefes darlığı, çünkü akciğerin su toplar. Ve kendi suyunda boğulursun. Buna akciğer ödemi diyoruz. Buna hantakardiyopulmoner sendromu denirdi. Hastaların %50'si entübe olup ölürdü. İlacı yok. Hala mı Sadece yok? konvalesan plazma dediğimiz eskiden hantadan kurtulmuş, hanta hayat boyu bağışıklık yapar. Ya bir defa ölmezseniz, bir daha ölmezseniz, Başarırsak. oradan alıp o senin plazmayı hastaya verdik mi, yani Covid döneminde de yapıldı. Buna konvalesan plazma denir. Yani içinde antikor olan bağışık plazma verirsek hasta kurtulma ihtimali %70'lere kadar çıkar. O da tam değil ama. Şimdi gelelim buna. Hantavirüs normalde kimden bulaşıyor? Fareden. Evet. İnsandan insana bulaşmıyor idi. Bir tane varyantı var. O da Andes varyantı. Bunu çok duyacağınız için öğrenin. Covid-19 nasıl duyulur? Andes. Nasıl yazılıyor bu Andes? Ant V diye yazılıyor. AND virüs. Yani ant gibi düşün İngilizce'de. Bu Ant V virüsün özelliği insandan insana bulaşıyor. Ama şu anda nasıl bulaşıyor? Yakın temasla. Şimdi bu gemiyi bilelim. Bu gemi hantavirüsün. Orada da farelerden Şimdi burada diyorlar. artık hanta değil buradaki adı artık. Hantanın o en az 50 alt tipi var. Ant virüs, Andes virüs, Andes virüs, Ant V virüs. Yani artık hanta demek lazım değil buna. Ant virüs. Bu yeni bir suç bu esasında. Normalde hiçbir hanta insanda insana bulaşmıyor. Ama bu Ant V bulaşıyor. Andes varyantı. Onun için bunu çok duyacaksınız. Bu sene değil. Seneye de duyacaksınız. Öbür sene de duyacaksınız. Bu bir gün patlayacak. Çünkü bu 2018 yılında patladı. Bir kruzda oldu bu. Söyleyeyim hikayeyi. 34 kişi kruzda etkilendi. 11'i öldü. O kruzda bir şey vardı ama. Hiç kimseyi gemiden indirmediler. Karantina Şimdi yaptılar. buraya bakalım. Bu geminin özelliği ne? Evet. Bu gemi Arjantin'den yola çıktı. O Arjantin'den yola çıkan gemide 2 tane Hollandalı kuş gözlemi yapmak için şeye gidiyor. Aralara dalıyor. Evet. Kuş gözlemi yapıyor. Türkler bu nerede nasıl bu? bindi? Bu bir kruz gemisi. Seyahat. çıktılar. Şimdi gemi bakın bu. Evet. Bu zaten Bu kaptanın Ruhi Çenet'in görüntüleri bunlar. Şimdi burada Ölümleri açıkladığı şimdi an. şöyle bakın. Bu da Ruhi Çenet. Şimdi olay şu. Bu adamlar, şimdi 2 tane kapma olabilir. Bir, Arjantin'den bunlar aralarda gezdirirken orada sincapların, farelerin dışkılarıyla mı soludular? Olabilir. 2, bazen de fare kruzun içine girer. Evet. Gemide Onun için, fare olabilir. O zaman gemide fare olursa onların dışkısı idrarından, bazen de ısırıklarından bulaşabilir. Ama bunların gemide fare yok diyorlar, araştırıldı. Bunlar diyorlar Arjantin'den kuş gözlemi yaparken kaptı. İndiklerinde kaptılar. Buradaki ilk ölen amca 70 yaşında Hollandalı. Bunu bildik. Daha sonra tam bu öldükten sonra karısı ölüyor. Peki nasıl bulaşıyor? Çok yakın temasla bulaşıyor. Aynı yatakta aksırıkla, yatınca. cinsel ilişkiyle bulaşıyor. Vücut salgından bulaşıyor. Tamam, onu da biliyoruz. İkinci de öldü. Üçüncü de öldü. Ama gemide şu anda 114 kişi var. Gemi şu anda hala seyir halinde. Durmadı. Ama bazı ülkeler
çıkışı yasakladı. Şimdi bazıları diyor ki İngiltere vatandaşlarını alıyor şimdi. İlk durakta alacak. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Şu anda bağımsız olarak bu gemiden ilk ölenlerden önce İnenler tam var. 20 kişi var inen. Ve bu 12 ülkenin vatandaşı. Bir tanesi de bizim vatandaş. Ruhi Çenet. Dünya Sağlık Örgütü bu ülkeleri uyardı. Bunun için Singapur var, İsrail var, bir sürü İsviçre falan filan. Dün İsrail'de bir vaka oldu. Hanta yine. Avrupa'da birkaç vaka var. Şu anda gemide 3 kişinin kesin olduğu biliniyor. 7-8 şüpheli var. Şunu bilelim. Bu yeni bir salgın. Yani bu 20 Bakın. kişi küresel salgın başlatmaya yeterli mi? Başlatır. Şimdi bir de bunların bir sıkıntısı var. Vaka sıfır deniyor ya, vaka sıfırların bir özelliği var. Bu çok önemli bir şey. Süper bulaştırıcı, hiper bulaştırıcı denen bir şey var. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Normal bir salgın sırasında, bir grip salgını ya da Covid-19, bir bulaştırma olayı 8-10 vakada olurken, bir kişi 8 kişi 10 kişiye yayarken süper bulaştırıcılar 100 kişiye yayıyor. Sıkıntı şu, eğer bu insanlar süper bulaştırıcıysa o zaman yandı gülüm keten elva. İnşallah böyle bir şey değildir ama şu Hollandalı insan ölmesi, karısının ölmesi, bir de virüsün vücutta inkübasyon dediğimiz hiçbir belirti vermeden durduğu dönem 1 ila 6 hafta. Bazen 8 hafta dediğin doğru. Yani 8 hafta dediğimiz süreç 60 güne kadar çıkabiliyor bu. Yeni bir virüsle karşı karşıyayız ve bilmiyoruz ne halt yediğini. Yani Andes'i biliyoruz ama Amerikan askerleri bunları Kuzey Amerika'da biliyordu. O bölgede. Amerika'da bunun aşısı denendi. Maryland'da askeri birliklerde bunun bir aşısının bir özelliği var. Bir de hiç iğneyi sokmadan needle free dediğimiz karşıdan tabancayla yapıyorlar. Püskürtmeli. Asker kolunu açar, püskürtmeyle 0,5 mililitre basıyor, şak diye aşı giriyor içeri. Ve bu aşının yayınları yapılmıştı. Yani bu esasında geleceği biliniyordu bunun. Hocam laboratuvar ürünü olabilir mi Bakın, peki? şimdi şöyle bir şey var. Dünyada Hanta, solunum virüsü, Lassa ateşi, o da farelerden bulaşır. O da hemorajik ateş yapar. Yani vücutta kanamalarla giden ateş yapar. Ebola ve birkaç tane Marburg gibi virüsler. Bunlar BSL 4'lerde çalışılıyordu. Hatta Çin'de bir laboratuvar 4 virüsü birbirine kenetleyip ben yeni bir hibrit virüs yaptım diye yayın yaptı. Bravo, tebrik ederim. Bir eksikti yani. Yani Grup anladınız mı? yapın. Ya bu şeyde böyle bir sıkıntı oldu. Peki biz ne yapalım? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu diyor pandemi yapmaz diyor. Epidemi yapmaz diyor. Ben de Koronavirüs güveniyorum için öyle diyor. demişti. Ama şunu bilelim. Biz bunu bugün duymasak bile öbür sene yazın bir yerlerde duymaya başlayacağız. Bunu bilin. Bu vakalar orada olacak, orada olacak, orada olacak. Sıkıntı şu. Hantavirüs insandan insana yayılır bir varyantıyla beraberiz. Bu yoktu. Hoş bir şey değil. Bir şeyler geliyor demektir. Çok ölümcül bir virüs olduğunu biliyoruz. Ribavirin diye bir ilaç var. Deneniyor ama etkisi çok sınırlı. Bir de bir özelliği daha var. Yaşlıları çok öldürüyor. Bunu bilelim. 70 yaş üstü yine Hollandalı çift öyleydi. Evet, Bir, evet. bu çok önemli. İki, ek hastalığı olanları çok öldürüyor. Ne demek o? Diyabet, Ha. koa yani akciğer hastalığı olanları çok öldürüyor. Bir de HLA-B8 varsa belli gen grubunu öldürüyor. Kim bunlar? Tip 1 diyabetliler. Çöliyaklılar. Romatolojik hastalığı olanlar. Hashimoto'lar. Graves'ler. Bunlar çok öldürüyor. Peki nasıl önlem alacaklar? Şimdi bakın bu sıkıntı ne biliyor musunuz? Ve HLA-B8'in de en çok olduğu yerler İngiltere, İrlanda bölgesi. Finlandiya yani Orta ve Batı Avrupa en yoğun olduğu yerler. Kuzey, Batı işte mesela İsviçre falan oralar çok %20'lere varan HLA-B8 var. Yani bu virüs yine şahıs tutan bir virüs. Bütün virüsler bir şeyi tutarlar. Bir grubu tutarlar. Bunu da bilmek lazım. Burada şu anda elimizde bir sıkıntı var. Virüsler için çok sıkıntı şu. Eğer bu virüs insanlardan hayvanlara geçerse tekrar mesela Türkiye'deki şu anda farelerde Andes varyantı yok şu anda. Bir de tarla farelerinde oluyormuş daha Tarla çok. faresi şöyle. Şunun için pirinç soruyorum hocam. faresi.
Yani bu bizim yediğimiz gıdalara da bulaştırma ihtimali olur mu? Hatta Hatta mesela, şöyle değil mi? yapabilirsiniz. Açarken Mesela direkt şöyle kutudan içiyorlar. deer mice yazarsanız geyik fareleri ve pirinç fareleri. Evet. Böyle altı daha beyaz. Cüce fareler var böyle minicik. Yani o lağım fareleri değil bunlar. Cüce Onu farelerde belirtelim. oluyor. Eğer olur da mesela bizim ülkemizde şu andaki virüs Andes değil. Türkiye'de hanta var. Görülüyordu. Nasıl görülüyordu? Böbreği tutan tipi var. Şöyle yapıyor. Tansiyon düşüklüğü, şok ve böbrek yetmezliği yapıyordu. Akciğer tutulumu değil. Buna renal tutulumlu, böbrek tutulumlu hemorajik ateş deniyor. Bu Türkiye'de hep oldu. Ta 2009'dan beri var Türkiye'de. Ama bizim farelerde Andes yok. Yani sadece fareden insana bulaşıyor. Adam geliyor, tansiyonu düşmüş, böbrek yetmezliği. Tedavisi yok. Genel destek, yoğun bakım. İşte eksiksiz olanları veriyor. Trombosit eksikse trombosit, kan eksikse kan, su eksikse su veriyoruz. Ama bu bir hastaya bulaşıp bir ülkeye gidip oradaki farelere, sıçanlara atlarsa o zaman çok büyük tehlikeler olur. Tabii o zaman yayılımını kontrol edemeyiz. Evet, kontrol edemeyiz. Sıkıntı şu. Farelerin olduğu şehirler büyük baş belası. Mesela Fransa gibi. Burada da kedilerin önemi ortaya İşte çıkmıştır. yani. Sokak kedilerini ama bir sıkıntı var. topladılar. Hayır değil. Ney? Kedilere yem verdiğimiz için kediler Fare fare yemiyorlar. tutmuyor ki. Evet. Avlanma ihtiyacı Çok ilginç. yok. İngiltere'de sokaklarda tilkiler geziliyor. Londra'da, şehirde bazen, kırsalda. Kimse yem vermiyor evde. Neden biliyor musunuz? Gidip avlasınlar Fareleri diye. avlasın diye. Biz de kedilere yem vermeyeceğiz. Doğal avlanmalarını sağlayacağız. Gidecekler onlar. Evet, Peki evet. onlar o fareleri yerse bize bulaşır mı? Olmuyor. Evet, öyle. çünkü mide asidinde öldü. Ya bir denge var ya. Bu dünyada evet. bir denge varmış. Tabii yani o hayvanların da olmasının Yani bir sebebi hocam bizim var. Tekir hani bir kedi olalı bir fare tuttunuz. Bizimkinden şimdi diyor ki bak bize ihtiyacınız var. Aynen Gerçekten öyle. öyle. Kedilere yem vermemek lazım. Şöyle şimdi biliyorsunuz bütün Türkiye'de köpekler toplatılma muhabbeti var. Evet. Fare şeyin de kedilerin de yemlemekten kurtarmamız gerekiyor. Doğal fare yakalayacaklar. Onu eğer dönersek biz bu işten yırtarız. Onun için Türkiye'de bu iş gerçekten Kedilere kaldı en şimdi. avantajlı. Kedilere Bir dakika dünyadaki en avantajlı yer neresi? Türkiye. Tabii İstanbul Türkiye, öyle. İstanbul kedileri Ya meşhur. kedi şehri. Onun için ya mamayı kesiyoruz. Bunlar fareleri bitiriyor işini. Buradan şunu seslenelim. Türkiye'de hantavirüsün Andes varyantının gelmesini istemiyorsak yapacağımız şey kedileri yemlemiyoruz. Kedileri yemlemiyoruz. Fareleri avlamasını sağlıyoruz. Bir de mesela şey dediler evinizde kedi olsun bir tane ne olur ne olmaz diye ama tabii evdeki kediler Bu ara yediği şöyle bir için- şey yapmak lazım. Siz dikkat edin, dikkat edin. Kilerlerinizi silmeyin, beni dinleyin. Kilerlerinizi tozutmayın. Önce nemli yapın, Nemli. ıslak, öyle silin. Asla süpürge kullanmayın, süpürgesi. Elektrik süpürgesi çünkü o virüsü arkadan atar size ve dağıtır. Bir de kuşkulandığınız yerlere çamaşır suyuyla. Çünkü çamaşır suyuyla ölüyor. Ondan sonra oksijenli suyla ölüyor. Ultraviyole ölüyor. Yani havalandırmanız, güneş her şeye önlüyor. Onun için güneş yine çok önemli. Güneş girmeyen doktor girer muhabbeti. Yani yine önlemler almamız gerekebilecek. Şunu söylemek lazım. Ben bu işten hoşlanmadım. Çünkü insandan insana bulaşan hanta iyi bir şey değil. Yani Peki, bu canımı sıkar yani. Ruhi Çenet'i ne yapacağız? Yani Ya bu şimdi da- Ruhi Çenet'in şu an mantıken karantinada olması gerekmez Ruh miydi? için şöyle ben size şunu söyleyeyim. Yurt dışında bazı ülkelerde vatandaşlar şunu dediler. PCR yaptılar. PCR nasıl yapılıyor? Ağızdan burundan. Bu virüs burundan giriyor. Burundan girdikten sonra akciğere iniyor. Lenf bezlerine çoğalıp kana geçiyor. Kandan da bütün organlara gidiyor. Akciğere, dalağa, kemik iliğine. Ama bir sıkıntı var. Siz PCR yapınca bulamayabilirsiniz ilk o 30-35 günde. Çünkü öksürük döneminde virüs yükseliyor. Ne yapmış biliyor musun birçok vatandaş? Bu gemiden inse bile Avrupa'da ben demiş hükümet bana karantina yapmasa bile kendileri Kendimi karantinaya alıyorum. karantinaya alıyorum ve evden çıkmayacağım demiş. Yani bu bir vatandaşlık görevi esasında. Bunu bakanlık yapmasa bile bu vatandaşın kendini 45 gün karantinaya alması gerekirdi. Bu bir vatandaşlık bilinciydi. 2 gün önce düğündeydi. Ama bizim vatandaş düğünde ya ben bir şey demek istemiyorum. Bakın burada herkesin suçu var. Doktorun da suçu var. Hani diyor hırsızın hiçbir suçu yok. Var abi. Bunu anlatmak zorundayız. Biz hep eleştiriyoruz. Bunu herkes söylemeliydi. Doktorlar,
bugün bir sürü enfeksiyon hastalıkları dernekleri var. Herkes çıkıp bilgi veriyor. Olay şu. İşte intübasyon süresi 6 haftadır. PCR. Biz biliyoruz bunları kardeşler. Bakın Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi mış gibi yapmaktır. Artık şu mış gibiliği bırakıp herkes taşın altına elini koymalıdır. Dünya Sağlık Örgütü 12 ülkene şunu söyle, dikkatli olun. Biri Türkiye'dir. Neden? Çünkü o gemiden inenlerden bir tanesi Türk vatandaşıdır. Almanya, Danimarka, Kanada, Türkiye, Hollanda, Yeni Zelanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Amerika, Singapur, St. Kitts ve Nevis. Evet. Şimdi bu gemi duracak. Geminin içinde 114 kişi var. Devlet İngiltere tahliye edeceğini söyledi. Ben vatandaşlarımı alacağım dedi. Size şey söyleyeyim mi? Ama hepsi karantinaya Bakın, alarak evet, alıyor. Bir şey size söyleyeyim mi? Bu bir adı çıktı ya bunun. Ben buraya tarihe not düşüyorum. 2026 Mayıs ayındayız. Hantavirüs insandan insana bulaşıyor. Aşı denemeleri 2024'te yapılmış. Amerika militer yani Amerikan ordusu yapmış bunu. Ve koldan sprey aşıyı da yapmış. Bu adamlar bir şey boşuna yapmaz, çalışmaz. Geliyor Gelmekte olan. Panik yapmayın ama vakaları takip edin. Nasıl yani? Eğer bu vakalar 3, Artarsa. 5, 10 artarsa gelmekte olan geliyor demektir. İnşallah artmasın. Süper bulaştırıcılar olmasın. Süper bulaştırıcı çok tehlikeli. Nasıl biliyor musunuz? Bir kişi süper bulaştırıcı olursa 100 kişi enfekte ediyor. O da aldığı enfeksiyon miktarına Virüs mı bağlı miktarı hocam? ve genetik kökeni. Yani Mesela Türklere bir şey olur mu hocam? bir şey size söyleyeyim mi? Hantavirüs tehlikeli bir virüstür. Kesinlikle %50'ye yakın ölüm yapıyor ama şunu bilin yine etnik köken tutacaktır. Ben her zaman bunu söylerim. Bütün virüsler etnik köken tutar. Covid-19 mesela nasıl erkekleri tutmuştu falan filan. Bunun da HLA B8 tutacağını biliyoruz. Bu bile çıkarılmış. Bir insan neden bunları çıkarır? Bir şey size söyleyeceğim. Bakın. Burada bir şey konuşuyorum. Hangi geni tutacağı bile önceden yayınlanmış. Bu neden yapılır sizce? Ve bütün ülkelerde bu gene sahip olanlar belli. Bu neden yapılır sizce? Bunu biri çalışmış. Genetik Birisi, birisi dersini çalışmış gene. tabii. Covid için de çok Çalışmış. konuşuldu ya, Kimin çalıştığı çalışılmıştı. ortaya Şimdi buradan çıkmadı, panik birçok yapmıyoruz, şaibe sakin hala oluyoruz. bile bilinmiyor. Ama bir hantayla bir şey söyleyeyim. Normalde bu farelerde bulunuyor bu virüs. Doğasında var. Onları öldürmüyor. Ben de yıllardan beri farelerle çalıştım. onu soracaktım. Bakın Siz hep benim farelerle elimden 100.000 fare geçti. Biz neler gördük? Biz onun havasını da kokladık, tükürüğünü de yedik biz yani. Ben onlara burun buruna yaşıyorum hala. Evet. Ne oldu peki? Şimdi ne oldu şöyle bir şey, şunu söyleyeceğim. Benim Amerika'da bir arkadaşım böyle akciğer sendromu olmuştu, nefes darlığı. Biz hanta diye onu hemen hastaneye yatırmıştık. Sonra hanta çıkmadı. Balık kılçığı akciğerine kaçmış. Oh çekmiştik. Yani şunu söyleyeyim, bu nedenle çocuklarınıza bu ara hamster, kemirgen, tavşan, kobay almayın, eve sokmayın. Özellikle vahşi doğayla temas ettirme. Evde bakanlar baksın. Hani ama dışarı salmayın bunları. Lütfen bunlara dikkat edin. Yani evdeki sizin o baktığınız hamster bizim o kilerdeki fareyle burun buruna gelmesin. Kilerde gezinmesin. Alır size getirir. Peki maske mesafe yine bunda da geçerli mi olur? Kesinlikle korunmada geçerli. hocam? Şöyle şu anda virüsün bulaşması, Covid-19'un bulaşması yeterliydi. İnfluenza'nın bulaşması yeterli. 3. Kızamık bulaşması yeterli. Su çiçeği yine öyle. Bunun için aynı odada kalmanız gerekiyor hala. Yani hantavirüsün Andes varyantı için aynı odada uzun zaman geçirmeniz gerekiyor. Bir öğeden bulaşmaz. Ama süper spreader'sa yani süper yayıcı ise bulaşır. O nedenle ona da dikkat etmek lazım. Maske mesafe gerekli olabilir. Şu anda vaka yok. Kanıtlanmış, Türkiye'de yok şu anda ama İsrail'de dün geçti basın. Evet. İsviçre'de geçti. Kuşkular da var. Dikkatli olmak gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Panik yapmaya gerek yok. Tek şeye bakacağız. Vaka sayısı artıyor mu? Çünkü salgınlara vakası nasıl artıyor biliyor musunuz? 1, 3, 9, 18, 30'a Katlanarak geometrik gidiyor. olarak artıyor. Ama şu hiç hoş bir haber değil. Bunu daha çok konuşacaksınız. Hazır olun. 2030'a kadar Hantayı konuştuk. hantayı konuşacaksınız.